Josh Hutcherson kara kara düşünüyor, Matthew Lillard'ın suratları ve animatronik kötü adamlar tatmin edici değil. Scott Cawthon'un son derece pazarlanabilir video oyunu serisinin sinematik uyarlaması Five Nights at Freddy's, o kadar uzun süredir üzerinde çalışılıyor ki, 2 kopya onu beyaz perdeye taşıdı. Garip bir şekilde uygunsuz bir Hanna-Barbera korku filminin yeniden başlatılması olan The Banana Splits Movie vardı ve sözlü olmayan Nicholas Jagge'in homurdanıp çığlık attığı Willy's Wonderland. Five Nights at Freddy's bunlardan en az birinden daha iyi. Oyunların temel fikri o kadar basit ve ilkel ki muhteşem, şeytani Chuck E. Cheese, video oyunları ve animatronic house müzik grubuyla dolu, 80'lerin sevilen pizzacısı her zaman biraz ürkütücü hissetmişti. Five Nights oyunları bu faktörü o kadar artırdı ki, geri kalan Chuck E. Cheese lokasyonlarının çoğu animatroniklerini tamamen kaldırdı. Tehdit faktörüne ilişkin oyun içi açıklama, ilk bölümde son derece komik, animatronikler, viteslerinin takılmaması için geceleri etrafta dolaşmak için serbest bırakılıyor. Bununla birlikte, eğer yapay zekaları, saatlerce orada olmamaları gerektiğini bilerek insanları tespit ederse, onları yanlışlıkla robot iç iskeletleri olarak tanımlar ve anında yedek kıyafetlere tıkılırlar, bu da onları öldürür. Daha sonraki oyunlar daha fazla mitolojiye dayanıyordu ve açıklamanın çok daha basit olduğu ortaya çıktı. Yerler perili. Filmin devamı da budur. Ancak orijinal oyundan 9 yıl sonra, bu oyun aynı zamanda yerleşik bir ikilemi de beraberinde getiriyor. Freddy Fazbear ve arkadaş grubu, korkunç düşmanlardan franchise maskotlarına, peluşlara, aksiyon figürlerine ve oynanabilir karakterlere dönüştü. Bu nedenle film, onları kötü adam olarak mı yoksa kahraman olarak mı tasvir edeceği konusunda kararsız görünüyor ve sonuçta farkı tamamen tatmin edici olmayan bir şekilde bölüyor. Josh Hutcherson, perili robotların dolaştığı, artık kullanılmayan Freddy Fazbear's Pizza'da gece işine giren talihsiz güvenlik görevlisi Mickey'i canlandırıyor. Onları Paranormal Activity tarzı videoda izlemek yerine, vardiyasını çoğunlukla şekerleme yapmak için kullanıyor ve bu sırada şaşırtıcı derecede zarar görmeden kalıyor. Ancak hala küçük kardeşinin çocukken kaçırılmasının hatırası aklından çıkmıyor. Görünen o ki, Bay Fazbear'a boşuna Freddy adı verilmemiş, diğer korku filmlerindeki Freddy'nin rüya manipülasyon güçlerinden bazılarına da sahipmiş. Mickey, son zamanların en az sempatik korku filmi kahramanlarından biri olabilir. Çünkü tek yönlü travması onu bir çocuğa zarar verebileceğinden, çoğunlukla yanlış bir şekilde, şüphelendiği herkese karşı şiddete eğilimli hale getiriyor. Aynı derecede travma yaşayan küçük kız kardeşi ABBY içinde oldukça sabırsız bir baba figürü, ancak para toplayan teyzesinin potansiyel alternatifini alt ediyor. İstediği son şey, kalıcı olarak kapalı olan temalı bir restoranda gece işi yapmaktır, ancak orası onu işe alabilecek tek yer. Yönetmen Emma Temi, hikaye kelimenin tam anlamıyla üzerlerindeki perdeyi kaldırmadan önce, animatronik karakterlerin görünüşünü ima eden gölgeler, posterler ve çocuk çizimleriyle, animatronik karakterlerin ortaya çıkarılması için zaman harcıyor. Bu karakterler popüler kültürün her yerinde mevcut olduğundan ve oyundaki gibi göründüklerinden, sonuç kaçınılmaz olsa bile çabaları takdire şayandır. Karşılaştırıldığında Marvel film kostümlerinin yarasa meme uçlarına benzemesini sağlayan, çevirideki sadakat düzeyidir. En dikkate değer değişiklik, yuvarlak gözlerinin artık Family Guy karakterleri gibi daralıp genişleyerek onlara entrikacı olduklarını göstermeleridir. Freddy ve Company'nin çoğunlukla rastgele hırsızlardan oluşan bir ekibe karşı ilk saldırısı, hayranların umduğu her şeydir. Ancak Mickey ve Abby'yi neredeyse hiç tehlikeye atmazlar ve küçük kızla arkadaşça bir şekilde aktif olarak oynayacak kadar ileri giderler. Bütün bunlar öyle bir değişime yol açıyor ki, hikaye onları tekrar tehditkar hale getirmeye çalıştığında pek işe yaramıyor. Özellikle Mickey hikayenin sonlarına doğru o kadar bencil bir seçim yapıyor ki tüm sempati izlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor ve elektrikli testereyle dolu bir takım elbiseye tıkılmayı neredeyse hak ediyor. Hutcherson'ın asık suratlı ve şiddetli bir oyun oynadığı ve animatroniklerin çoğunlukla sessiz kaldığı, The Romantics'in, Talking in Your Sleep, şarkısıyla defalarca dudak senkronizasyonu yaptıkları, Matthew Lillard, Mickey işe alan personel olarak hoş bir nezaket katıyor. Shaggy'nin perili bir kurumun tedarikçisi olmak için rolleri tersine çevirmesi fikrinden açıkça hoşlanıyor ve şakadaki tek aktör olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak, bunların hepsi, çok daha yüksek gişe beklentilerine rağmen, uzaydan Killer Clowns'a çok benziyor. Evet, öldürmeler var ama genellikle korkutucu oldukları kadar komik de oluyorlar ve kasıtlı olarak da öyle. Çocuklara ve sınırlarını hafifçe test etmek isteyen, kolayca korkanlara yönelik eğlenceli bir korku filmi.